Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün değişik güzel bir meze tarifim var yine. Mezelerden gidiyoruz bu ara. Çünkü yaz akşamlarında hakikaten sofralarda mezeler mutlaka aranıyor. Bugünkü mezem de erik mezesi. Biraz farklı. O yüzden lütfen sonuna kadar videomu izleyin ve bu güzel mezeyi siz de yapın. Bunun için eriklerimin çekirdeğini çıkartıp ince ince doğruyorum. Yaklaşık bir 6-7 adet erik bu meze için yeterli gelecektir. Yaklaşık bir 2-3 kişilik meze çıkacak. Yapılışı çok çabuk, çok kolay ama lezzeti çok güzel. Eriklerimi bir tavanın içerisine aldım. Üzerine bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve yüksek ısıda eriklerimi güzelce yakmadan yumuşatıp kavuruyorum. Eriğimizi bu şekilde kavurduğumuz zaman çok güzel şekerleniyor, yumuşayıp bibersi ve şekerli bir kıvama tada geliyor. O yüzden mutlaka tavada bir 5-10 dakika kadar arka önlü kavurmamız daha iyi olacak. Şimdi bir miktar dereotunu minik minik doğruyorum. Eğer varsa evinizde ve naneyi seviyorsanız taze nane de inanılmaz yakışıyor. Taze nane de koymanızı tavsiye ederim. Eriklerimiz çok güzel bir şekilde yumuşadılar, lezzetlendiler. Altını kapatıyorum, ılımaya bırakıyorum. Şimdi ılıyan eriklerimi bir kasenin içerisine alıyorum. Çok güzel karamelize de oldu. Turşu kıvamına geldi. Bir diş sarımsağımı da eriğime ekliyorum. Sakın fazla demeyin çünkü sarımsak gerçekten çok lezzet katacak buna. Bir diş yoğurda, bir diş de eriğe. Şimdi en çok yakışan şeylerden biri eriğe sumak. 1,5 çay kaşığı sumak koyuyorum. Muhteşem bir lezzet verecek. Yarım limonumu sıkıyorum. Ekşi ekşi. 2 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ilave ediyorum. Tam bir lezzet bombardımanı olacak. Çay kaşığımın ucuyla da hemen biraz tuz koyuyorum ve güzelce hepsini karıştırıyorum. Bütün lezzetler birbirine girip özdeşleşinceye kadar. Çok eski, unutulmuş bir meze. Mutlaka bu mezeyi yapıp deneyin arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzu tabağımıza aldık. Kaşığımızın yardımıyla şöyle güzelce yayıyoruz. Mezemize bir yatak hazırlıyoruz. Ortasını biraz çukur gibi açıp kenarlarını kabarık bırakırsanız eğer eriğimizin sosu da taşmamış olur. Çünkü biraz sulu sulu soslu koyacağız. Tam ekmek banmalık. Üzerine de şimdi bu nefis çeşnilendirdiğimiz, lezzetlendirdiğimiz eriğimizi koyuyoruz. Turşu kıvamında, turşu lezzetinde, marmelat tarzında hepsinin bir karışımı çok lezzetli bir şey oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyip kendiniz tatmanız gerekiyor. Sosunu da şöyle üzerine bolca koyuyoruz. Ve hazır arkadaşlar. Nefis bir erik mezemiz oldu. Yaz akşamlarında ailenizi ve sevdiklerinizle işte bu harikulade erik mezesiyle bir değişiklik yapmış olursunuz ve onları da mutlu edersiniz. Umarım bu tarifi evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.